Merhaba. Bugün videoyu çekiş nedenimiz bu bir şantiye konteyneri. Şantiye konteynerimize ısı yalıtımı yapacağız. Fakat şantiye konteynerlarında sandviç panel var. Sandviç panel üzeri boyalı ve bu boyalı yüzeye doğrudan doğruya ısı yalıtım mantolaması tutmuyor. O yüzden de arada bir brüt beton astarı diye bir malzeme var. Şu astarı görelim. Bu astar böyle roz pembe şeklinde bir astar. Bunu alıyoruz ve yüzeye uyguluyoruz. Yüzeyde bu aderans yapacak. Bu yüzeyde böyle kırmızı renkli bir şekilde duracak. Bunun üzerine de üzeri kumplu bir malzeme olan 5 santimlik bir yalıtım malzemesini kullanacağız. Bunun içinde de sandviç panelinin içinde de bir 5 santimlik EPS dolgu var. Dolayısıyla aşağı yukarı bir 10 santimlik bir ısı yalıtımı sağlamış olacağız. Şimdi birinci katı devam ediyoruz. Birinci kat astar beton. Astarı uygulamasına devam ediyoruz. Daha sonra kuruyunca ikinci katı süreceğiz. Bunu şu anda fırçayla, bu gördüğünüz fırçayla yapıyorum. Ama rulo da kullanılabilir. Rulo da şuradaki rulomuz. Bu ruloyu kullanacağım. Böyle. İkinci kattan sonra rulo kullanacağız. Daha sonra kuruduktan sonra üzerine diğer uygulamalar geçecek. Evet, şimdi görüldüğü gibi astarımızı sürmüştük. Astarımızı sürdükten sonra bu görmüş olduğunuz 5 santimlik EPS köpük. Muhtemelen 18 dalsite. Bu köpükle şuradaki boşluğu dolduruyoruz. Şu şekilde bir yapıştırıcı sistemle kullanıyoruz. Bu yapıştırıcı sistem içinde bir köpük var. Bir de yapıştırma harcı var. Görmüş olduğunuz mavi köpük EPS yapıştırıcısı, aralara onu koyuyoruz. Diğeri de EPS mantolama harcı. Dolayısıyla şimdi bunu buraya kadar getirdik. Son kısım kaldı. Burayı yapacağız. Bundan sonraki adımda da üstünde dekoratif malzeme ile gene köpük üzeri kullu olmak üzere onu uygulayacağız. Elimizdeki şu malzemeyi alıyoruz. Bu şekilde alıyoruz. Biraz çalışma mahallemiz sıkıp burası bir bahçe. Dolayısıyla bunu böyle aldık ve buraya böyle yapıştırdık. Şimdi bunu eşite getirmek için takozlayacağız. Bu eşit olması için maskarlama bedeli bir bunun adına. Her noktada elde değil de böyle bir sıvacı malası, tahta mala gibi bir benzeri malzemeyle saha tamamen yapışmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bu kendi kendine yapışacak. Üstünü bu şekilde tamamladıktan sonra tamamen ondan sonra aşağıdan itibaren diğer malzememizin sürümüne başlayacağız. Şu anda yaptığımız işlem bu görmüş olduğunuz beyaz köpük EPS üzerine 3 santimlik üstü kum kaplı ortalama 2-2,5 milim kalınlığında hem dekoratif hem de ısı yalıtımına katkı maksatlı olan malzemeyle kaplama yapıyoruz. Bu aşamaya kadar getirdik. Bunun da gene tutkalla ve özel harcı var. Mavi köpük de EPS yapıştırıcısı köpük. Bununla ilgili şimdi bir uygulamayı devam ettireceğiz. Ondan sonra bunu teraziye alarak, ip çekerek, su terazisi kullanarak belli bir birleşim sağlayarak yapmak gerekiyor. Şu anda o işlemi yapıyoruz. Alıyorum böyle. Burada görüldüğü üzere biraz alanımız bahçe olduğu için gelişme bir durum var. Bunun altı. Evet, şimdi bunu böyle getirdik. Tırnaklarından oturtuyoruz. Ve böyle sıkıştırma yapıyoruz. Buralardan harç çıkacak. Böyle. Her tarafından yapışması için bu kısa parça olduğu için ben elimle yapıyorum ama mastar gibi bir şey kullanmak lazım.
için böyle yaptık. Evet. Bu şekilde devam edeceğiz. Böyle boylu yukarıya kadar devam edeceğiz. Konteynerimizde kaplama aşaması bitti. Son boya noktasına geldik. Biraz beyaz gibi görünen bölüm astar oluyor. Köşe elemanlarını görüyorsunuz. Yan tarafta grenli bir son kat boyamız var. Orada başladık. Grenli boya yan tarafta da devam ediyor olacak. Konteynerimizde uzun cephenin grenli boya uygulamasına başlayacağız. Grenli boya uygulaması görüldüğü gibi yatay derzlerin içinden başlayacağız. Onların uygulaması biraz daha zor oluyor. Fırçayla, kestirme fırçası veya düz fırçayla yapacağız. Daha sonraki adımda kaplama olarak yüzeysel cephe uygulaması olarak rulo uygulamasıyla beraber bir de dekoratif rulosu var. Onu kullanacağız. Dar kanal olduğu için fırçayı kullanmak zorunluluğu var. Daha sonra tarama böceğiyle yapacağız. Birinci etap tamamlanacak. Daha sonra normal rulo ile cepheyi boyayacağız. Daha sonra dekoratif rulo ile mercan rulo ile grenli boya uygulaması yapıyoruz. Önce normal rulo ile yapıyoruz. Bu şekilde normal rulo, daha sonra mercan rulo ile doku vereceğiz. Şu anda konteynerin ön yüzündeyiz. Buranın kaplamasını yaptık. Beyaz görmüş olduğunuz astarını vurduk. Şimdi bunun üzerine üst kısımda bir ahşap doku elde edeceğiz. Ahşap dokuyu elde etmek için öncelikle bu görmüş olduğunuz sarı, bu oksit sarı olarak geçiyor. Bunu vuracağız. Oksit sarıyı işliyoruz şu anda. Devam edecek. Bütün cepheyi kaplayacağız. Alt kısım ise diğer cephe renklerinde olacak. Biraz daha krem tonlu bir renk olacak. Üst kısmında sarının üzerine de ahşap rengi, özellikle kestane rengi gibi bir renk vuracağız. Bu rengi vurduktan sonra da aynı anda bu verniktir, yarım hattır. Vurduktan sonra da bunun bir aparatı var. Aparatıyla beraber bir doku vereceğiz. Böyle bir ahşap görüntüsü elde etmeye çalışacağız. Şimdi bu görmüş olduğunuz konteynerde sarının üzerine daha önce anlatmıştım. Sarı altta bir astar tabakası, onun üzerinde sarı fon tabakası oluşturuyor. Sarının üzerine bu görmüş olduğunuz bu kestane renkli bir vernik. Bunu uygulayacağız. Bununla beraber de bir aparatı var. Bu aparatı da kullanarak, şu aparatı da kullanarak bir ahşap deseni vermeye çalışacağız. Bir tanesini yaptık. Şurada görüldüğü gibi. Bu ikinciyi de şimdi birebir uygulayarak nasıl yapıldığını anlatıyor olacağız. Bir kestirme fırçasıyla bunu uyguluyoruz. Bu bildiğimiz bir vernik. Markasının önemi yok. Su bazlı bir vernik. Ahşap koruyucu aslında. Zaten desen içinde, ahşap desen içinde buna ihtiyaç var. Bu malzeme enteresan bir malzeme. Daha çok ahşap koruyucu olarak geçiyor. Rengi de kestane. Biraz daha dolgunlaştırıyorum. Desen çıksın diye yapacağız. Beğendiğiniz desen çıkana kadar deneme yapabilirsiniz. Evet, bu görmüş olduğunuz aparatı kullanarak bir deneyeceğiz. Haydi bakalım. Evet. Böyle budak yerleri şurada görüldüğü gibi çıkıyor. Budak yerleri çıkıyor ve ağacın damarı çıkıyor.
Şimdi bunu şerit olarak bu tarafa da uygulayacağız. Bunu böyle yedirene kadar, doygun hale gelene kadar malzeme süreceğiz. Bunu bütün satha uygulayabilirsiniz. Bu kestanenin değişik renkleri var. Değişik markalarda. Daha açık renkleri de var. Meşesi var. Dış budak var. Yani farklı desenlere uygun şeyleri var. Renkleri var. İlk budaktan başlayalım. Şimdi bir de buradan başlayalım. Evet. Burası da bu şekilde oldu. Biraz eskitme ahşap gibi oldu. Eskitme boya gibi oldu. Yani bunu böyle bant olarak yapınca daha iyi olacak gibi görünüyor. Peki bunu izleyenler temin edecek olsa nasıl temin ederler? Bunu her boya malzemeleri satan yerlerde bunu bulmak mümkün. Biraz büyük boya malzemesi satanlarda her nal burada olmayabiliyor. Ne diye aramak gerekiyor? Bu ahşap desen aparatı. Plastik görüldüğü gibi. Bu tarafında da tarak var. Bu taraklarla düz çizgi olarak çizgi şeklinde yapılabiliyor. Kullandığımız bu koyu renk malzeme ise herhangi bir boya firmasının su bazlı ahşap koruyucu boyası olarak geçiyor. Bunun altında sarı olmadan, astar olmadan ahşap dokuyu veremiyorsunuz. Sarının altında da beyaz var komple. Onun altında EPS var. Üzeri kumlu dekoratif EPS var. Şu malzemenin bir versiyonu. Şu malzemenin bir versiyonu. Bu gördüğünüz, burada uyguladığımız malzeme bu. Bunu uyguladık. Sonra üzerine beyaz astarla boyadık. Onun üzerine sarı uyguladık. Sarının üzerine de şimdi bunu uyguladık. Ahşap komple yapacaktık. Fazla karanlık çıkacağı için vazgeçtik. Şimdi bunun üzerine tekrar sarı uygulayacağız. Sarıyı biraz daha canlı olarak alacağız. Merhaba. Şu anda görmüş olduğunuz bu konteyner aslında son hali şantiye konteynerinden bir prefabrik bodunda bir eve dönüştürüldü.